Arkadaşlarım merhaba, IT Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere işletim sisteminin kurulumunu daha pratik hale getiren özel bir yöntemden bahsedeceğim. Kendinize özel Windows ISO dosyanızı oluşturmayı anlatmak istiyorum. Her ne kadar işletim sistemi yeniden yükleme işlemi eskisi kadar sık yapılmasa da hala bu işleme ihtiyaç duyulan pek çok durumla karşılaşıyoruz. Örneğin bilgisayarınıza virüs bulaştığında veya sistem dosyalarınız zarar gördüğünde işletim sistemi yüklü olmayan FreeDOS bilgisayarları kullanımı hazırlarken yeni bir projede sıfırdan çok sayıda bilgisayarı aynı anda hazırlamanız gerektiğinde bu tip durumlarda her bilgisayar için aynı işlemleri tekrar tekrar yapmak oldukça zaman alıcı ve yorucu olabilir. İşte bu noktada kendinize özel Windows ISO dosyası hazırlamak işleri inanılmaz ölçüde kolaylaştırır ve hızlandırır. Bu konuyu ilk kez 2014-2015 yıllarında bilgisayar laboratuvarları için işletim sistemi kurulumu yapmam gerektiğini öğrenmeye başladım. O dönemde öğretmenimin talebi üzerine araştırmalar yaparak süreci pratik hale getiren bu yöntemi keşfettim. Aslında bu yöntemi daha önceki videolarımda anlatmıştım. Ancak son zamanlarda bu konuyla ilgili bana sıkça sorular gelmeye başladı. Yapmak isteyen birçok kişiyle karşılaştım. Ancak bazıları hata aldığını belirttiler. Soruları ve sorunları incelediğimde bazılarının gayet mantıklı hatalar olduğunu gözlemledim. Bu yöntem yıllardır hem benim hem de çevremdeki arkadaşlarım tarafından başarıyla kullanılıyor. Ve şimdiye kadar herhangi bir olumsuz geri dönüş almadım. Bu nedenle bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Size yalnızca yöntemin ayrıntılarını değil, aynı zamanda karşılaşabileceğiniz hataları ve çözüm yollarını açıklayacağım. Şimdi birlikte bu süreci kolaylaştırmak için adım adım ilerleyelim. Öncelikle bu videoyu hazırladığım bilgisayar yapacağımız bu yöntem ile işletim sistemi hazırlanmıştır. Ben sizlere bu işlemlerimizde ihtiyacımız olan yazılımları, programları bir Word dosyasına linklerini paylaştım. Videonun açıklama ve yorum kısmından bu linklere direkt erişebilirsiniz. Hazırlık için gerekli yazılımlar bu kısımda yer almaktadır. Hazırlayacağımız imajın içine yüklenecek yazılımlar da bu kısımda yer almaktadır. Şimdi yazılımların kendi resmi sitesinden tek tek bakalım. İşletim sistemi olarak Windows 11 indireceğim. Siz isterseniz Windows 10'da da bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Sanallaştırma yazılımı olarak VMware Workstation kullanacağım. Siz isterseniz Microsoft Hyper-V veya VirtualBox'u kullanabilirsiniz. Benim VMware Workstation kullanma sebebim ayarlarına diğerlerine nazaran daha vakıfım. HighResPod P'yi indireceğiz. Bu araç Windows dosyalarını geri paketlemek için ihtiyacımız olacak ve içerisinde pek çok faydalı araç var. Aniberg yazılımı ile ISO dosyalarını düzenlemek için kullanacağız. Kullanıcı profil dosyasını sysprep işlemlerinde yanıt dosyası olarak kullanacağız. Gerekli olan yazılımlar bunlardı. Şimdi hazırlayacağımız işletim sistemini ekleyeceğimiz yazılımlara bakalım. Office Deployment Tools ile Office 2024 kurulumu için kullanacağız. Adobe Acrobat Reader PDF dosyalarını görüntülemek ve PDF dosyalarına eklemeler yapmak için kullanacağız. McAfee kutucuğunu mutlaka kaldırın. Yeri gelmişken söyleyeyim, bu işlemlerde antivirüs yazılımları kurulması tavsiye edilmez. Çünkü sysprep işlemleri sırasında kayıt defterinde değişiklikler yapılmaktadır ve antivirüsler bu kayıt defteri değişikliklerini engelleyebilir. Web tarayıcı olarak Google Chrome ekleyeceğim. Uzak masaüstü yazılım olarak da NDS ekleyeceğim. Sıkıştırma ve arşiv dosyalarını açmak için WinRAR yazılımını ekleyeceğim. Video ve ses oynatıcı olarak VLC Media Player'ı tercih edeceğim. Diğerler hataları ve oyunların ihtiyacı olan DirectX'i ekleyeceğiz. Visual C++ kütüphaneni ekleyeceğiz. Birçok oyun ve program çalışması için bu kütüphanelere ihtiyaç duyar. Ben hepsini indirdim ve masaüstüne bıraktım. Ben sıfırdan işletim sistemi kurarken bu yazılımların yüklemesini yapıyorum. Çevrenizdeki bilgisayarcılar da 3 aşağı 5 yukarı bu yazılımların yüklemesini yaparlar. İlk başta VMware Workstation yüklemesini yapalım. Kullanıcı hesap denetimine evet diyorum. Kurulum sihirbazı geldi. İleri diyelim. Lisans sözleşmesini kabul ediyorum. Yükleyeceğimiz lokasyonu değiştirmeyeceğim. Müşteri deneyim programına katılmak istemiyorum. Yükleye tıklıyorum. Bittiye tıklayalım ve VMware Workstation'ı çalıştıralım.
Bu yazılımı kullanabilmemiz için işlemcimizin sanallaştırmasını açmamız gerekmektedir. Sanallaştırma açık mı kapalı mı kontrol etmek için görev yöneticisinden bakabilirsiniz. Ben de etkin yazıyor. Eğer sizde devre dışı yazıyorsa yukarıdaki kartlardan nasıl işlemcinizin sanallaştırmasını açabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Eğer sanallaştırma açmadan bu işlemleri devam etmek isterseniz VMware Workstation'da ekrandaki hata mesajını alacaksınız. Yeni bir sanal makine oluştura tıklıyorum. Özel, gelişmişi tercih ediyorum. İşletim sistemini daha sonra kuracağım. İşletim sistemi olarak Windows 11 zaten otomatik olarak geldi. Siz Windows 10'da bu işlemleri yapmak istiyorsanız sürüm bölümünden Windows 10'u seçin. Sanal makinenin adını belirleyelim. Ben Windows 11 sysprep vereceğim. TPM için bir şifre oluşturmamızı istiyor. Oluştura tıklayıp bizim için bir otomatik şifre oluşturuyorum. BIOS modumuz UEFI olarak kalsın. İşlemci sayımız ve çekirdeğimizi ayarlayalım. İşlemleri hızlı yapabilmek için bu değeri kaynağınız varsa yüksek vermenizi tavsiye ederim. Sanal makinenin RAM'ini ayarlayalım. Benim 16 GB RAM'im olduğu için işlemleri daha hızlı yapabilmek için 8 GB RAM vereceğim. Siz isterseniz 4 GB RAM verebilirsiniz. Network ayarı NAT'ta kalabilir. Bu ayar tavsiye edilen de kalabilir. Sabit disk NVMe kalabilir. M.2 SSD kısacası. Yeni bir sanal disk oluşturalım. Boyutunu 500 GB olarak ayarlamak istiyorum. Bitir diyelim. Bu içerik VMware Workstation eğitimi olmadığı için VMware Workstation ayarlarına çok fazla değinmiyorum. Sadece ihtiyacımız kadar anlatıyorum. Sanal makine ayarlarını düzenleyelim. İlk başta ikinci bir hard disk ekleyeceğim. Çünkü işlemleri daha rahat ve hızlı yapmamız için ihtiyacımız olacak. Ekran bölümünden 3D grafik hızlandırmayı kapatacağım. Ben de hata vermiyor ama bazı bilgisayarlarda bu ayar sanal makinenin çalışmasını engelleyebiliyor. Ağ bağlaştırıcı bölümünden internet bağlantımı kapatıyorum. Çünkü ilk kurulumda bize sorun oluşturacaktır. DVD-VCD bölümünden Windows ISO dosyasını bağlıyorum. Sanal makineyi çalıştırıyorum. VCD veya DVD'den ön yükleme yapabilmek için herhangi bir tuşa basalım. Bu ayarlar zaten standart. İleri diyelim. Q klavye olarak devam ediyorum. Dosyalar, uygulamalar, ayarlar dahil her şey işleneceğini kabul ediyorum. Kutucuğunu işaretliyorum. Ürün anahtarım yok diyorum. Endüstriyel olarak Windows 10 Pro'yu tercih ediyorum. Lisans sözleşmesini kabul ediyorum. 500 GB olan diskimi seçiyorum. Yükleye tıklıyorum. Windows 11 yüklenmeye başlıyor. Zaten standart Windows yükleme adımları. Bu ekrana gelince klavyemizden CTRL Shift F3 tuşuna basıyoruz ve denetim modunda bilgisayarımız açılıyor. Administratör hesabı ile oturum açacaktır. Zaten sistem hazırlama aracı önümüze geldi. Bu ekranı kapatalım ve işlemlere başlayalım. İlk başta hatalar alabilmemize karşı snapshot alarak ilerleyeceğiz. Snapshot sanal makinemizin o anki görüntüsünü alıyor ve bir aksilik yaşarsak snapshot aldığımız noktaya geri dönebiliyoruz. Sanal makinelerde en beğendiğim özelliklerden bir tanesi. Windows işletim sistemi internete bağlandığı zaman Windows Update tarafından sürücüleri, özellikle ekran kartı sürücülerini kurmaya başlar. Biz bu imajı donanım özellikleri farklı olan cihazları kurmayı düşündüğümüz için ilk başta Windows Update tarafından sunulan sürücü güncelleştirmelerini kapatacağız. Yerel grup ilke düzenleyicisini açıyorum. Bilgisayar yapılandırması, yönetim şablonları, Windows birleşenleri, Windows Update. Windows Update tarafından sunulan güncelleştirmeleri yönetin. Windows güncelleştirme olan sürücüleri dahil etme. Etkini seçiyorum. Ayarları hemen uygulanması için GP Update yapıyorum. GP Update ile GPad Update Force komutunu kullanabilirsiniz.
GP Update yalnızca değişiklik yapılan ayarları uygular. GP Update Force komutu bütün yerel grup ilke ayarlarını baştan uygular. Domain ortamında grup poliçesiyle işlem yaptığınızda işlemci bilgisayarlar varsayılan olarak GP Update komutu şeklinde çalışır. Yani yalnızca değişiklik yapılan ayarları alır. Bütün grup poliçe ayarlarını baştan almaz. İşlemler tamamlandı. Şimdi ben biraz özelleştirme yapmak istiyorum. Görev çubuğunu Windows 10'daki gibi sol tarafa ayarlayacağım. Masaüstü simgelerinde bilgisayarımın simgesi olsun istiyorum. Bunlar kişiselleştirme ayarları olsa da ben hazırladığım imajlarda genelde bu işlemleri yapıyorum. Güç seçeneklerinden bilgisayarın yüksek performansta çalışacak şekilde ayarlayacağım. Bu ayar bilgisayarınızın enerji tüketimini arttıracaktır ama daha verimli çalışmasını sağlayacaktır. Genelde sıfır kurulumlarda ikinci diskimiz görünmez. Bunu Windows kurulum ekranında ayarlasaydık yine görmediği zamanlar oluyor. O yüzden disk yönetiminden ikinci diskimizi ayarlayalım. Şu an belli başlı ayarları yaptık. Şimdi sanal makineyi internete bağlayalım. Ve Windows güncelleştirmelerini almaya başlayalım. Zaten en çok Windows güncelleştirmeleri zamanımızı alacaktır. O yüzden Windows güncelleştirmeleri ilk başta başlatmakta fayda var. Ben diğer Microsoft ürünlerinin güncelleştirmesini al sekmesini aktif ediyorum. Bu işlem Office güncelleştirmelerini de otomatik olarak almasını sağlayacaktır. Şimdi yükleyeceğimiz programları sanal makineye aktaralım. Ben bu işlemleri için dosya paylaşımını kullanacağım. İlk başta paylaşım ayarlarını düzenleyelim. Bütün profiller için gerekli ayarları yapıyorum ve parola korumalı paylaşım olarak tercih ediyorum. Bunun sebebi parola korumalı paylaşım ileride bize gerekli olacak. Bir adet paylaşım kullanıcısı oluşturup işlemleri öyle devam etmek istiyorum. Paylaşım kullanıcısı için bir isim belirleyip bir şifre ekliyorum. Şimdi paylaşmak istediğimiz kloşunun paylaşım ayarlarını yapalım. Paylaşım, gelişmiş paylaşım, bu kloşunu paylaş. İzin atamalar olarak herkese tam denetim vereceğim. Güvenlik sekmesinden paylaşım için oluşturduğum kullanıcıyı seçiyorum ve değiştirme yetkisini veriyorum. Bu konu dosya ve paylaşım konusu olmadığı için çok fazla ayrıntı vermiyorum. Bu ayarlar daha güvenli şekilde ayarlanabilir. Bu konuyu da ileriki videolarımda ayrıntılı şekilde anlatmak istiyorum. ipconfig yazıp ağ bağlantı özelliklerini çağırıyorum. Bağlı olduğumuz adaptörün IP'sini öğreniyorum. Biz şu an Wi-Fi ile bağlıyız. IP adresini not alıyorum. Bu işlemi bilgisayar adıyla da yapabiliriz. Çalıştırı çağırıyorum ve // not aldığımız IP adresini yazıyorum. Kimlik bilgileri bölümüne yeni oluşturduğumuz paylaşım kullanıcısının bilgilerini giriyorum. Paylaşımı açtığımız klasörü geldi. Yazılımların yüklemesini bu aşamada da yapabiliriz. Ama ben önce sanal makineye aktarıp sonra kurulum işlemlerini gerçekleştirmek istiyorum. Sürükle bırak yapınca kısa yolu geldi. O yüzden sağ tuş kopyala yapacağım. Yazılımlar sanal makineye geldi. Şimdi işlemler daha kolay olması için ilgili dosyaları ilgili yerlere taşıyalım. Kur dosyasını yerel dik C'de kök dizine taşıyalım. Bu işleme gelince anlatımını yapacağım. Kullanıcı profil klasörünü bir üst düzine taşıyalım. Aynı şekilde ihtiyacımız olan komutları da bir üst düzine taşıyalım. İhtiyacımız olan yanıt dosyasını bir üst düzine taşıyalım. Komut satırında daha kolay ulaşabilmemiz için bu işlemleri yapıyorum. Bizim işletim sistemimiz 64 bit olduğu için 64 bitlik kullanıcı dosyasını alıyorum. Bu yanıt dosyasının nasıl hazırlandığını öğrenmek için yukarıdaki kartlardan hazırladığım videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi programların kurulumlarına başlayabiliriz. İlk başta Office kurulumunu gerçekleştireceğim. Office için hazırladığım yanıt dosyasını gösterip Office 2024 kurulumuna başlıyorum.
Sizlere unutmadan şunu da belirtmek istiyorum. Dosya ve yazıcı paylaşımında hata alma ihtimaliniz var. Çünkü bir paylaşımı engelleyen çok fazla sebep vardır. Örneğin kullandığınız antivirüsler bunu engelleyebilir. Ve antivirüs yazılımlarında 139-445 portlarına izin vermeniz gerekebilir. Yine aynı şekilde Windows güvenlik duvarında SMB izinlerinin verilmesi gerekir. Hizmetlerde sunucu hizmetinin çalışması gerekir. Şirket ortamlarında güvenlik politikaları gereği bu ayarlar kapatılmış olabilir. Şirket ortamlarında güvenlik duvarı tarafından teslim iyileştirmenin kapatıldığını bile gördüm. Bu ve buna benzer sebeplerden dolayı dosya paylaşımında hata alma ihtimaliniz var. O yüzden sizlere dosyalarınızı sanal makineye USB bellekle aktarmayı da göstermek istiyorum. USB belleği bilgisayara takıyorum ve ana bilgisayara bağlanan kutucuğu seçili şekilde tamama tıklıyorum. Kurulum dosyalarını USB belleğime aktarma işlemini yapıyorum. Sanal makineye geliyorum ve sanal makinenin sol alt kısmında USB aygıtına tıklayıp bağlayı seçiyorum. Artık USB belleğimiz sanal makineye geldi. Yine aynı şekilde kurulum dosyalarını sanal makineye taşıyabiliriz veya direkt USB bellekten de kullanabiliriz. Office kurulurken Office Deployment Tools hakkında sizlere bilgi vereyim. Office Deployment Tools, IT personelinin Office yazılımları kurabilmesi için Microsoft'un resmi bir yazılımıdır. Güzel taraflarından bir tanesi çevrim içi kurulum yaparsanız, Office'in en son güncellemelerini alarak kurulum yapacaktır. Bunun videosunu hazırlamadım ama hazırladığım zaman yukarıdaki kartlara eklemesini yapacağım. Yükleme işlemi tamam. Şimdi VLC Media Player'ın yüklemesini yapalım. Şimdi artık o kadar değil ama eskiden her video formatını Windows'un video oynatıcısı açmıyordu. O yüzden Codex paketlerini de yüklememiz gerekiyordu. Adobe Writer'ın yüklemesini yapalım. Açılan sekmeleri kapatıyorum. Google Chrome'un yüklemesini gerçekleştiriyorum. İsterseniz yukarıdaki katlardan Google Chrome'u nasıl editleyebileceğiniz hakkındaki videoyu izleyebilirsiniz. Elindes'in yüklemesini yapıyorum. Elindes'teki işlemlerimiz devam edecektir. Visual C++ kurulumlarını gerçekleştiriyorum. Güzel taraflarından bir tanesi tek tıklamayla hepsinin yüklemesini yapabiliyorum. İşlem tamam. Şimdi derleyici kurulumuna geçelim. Ben bu yazılımları yüklemesini yapıyorum. Siz kendinize özgü yazılımların yüklemesini yapıp hazırlayacağınız sistemi daha da özelleştirebilirsiniz. Yükleyeceğimiz yazılımlar tamamlandı. Windows Update'in durumuna bakalım. Bilgisayarımızı yeniden başlatmamızı istiyor. Yeniden başlatalım. Windows güncelleştirmeleri çok önemli. Çünkü eğer biz bütün güncelleştirmeleri almazsak daha sonra imaja attığımız bilgisayarlarda yapmadığımız güncelleştirmeler gelecektir. O yüzden bu aşamada yapmanızı tavsiye ederim. Daha sonra uğraşmamak için şimdi Windows güncelleştirmelerini yapalım. Tekrar yeniden başlatıp yeni güncelleştirme bulacak mı diye kontrolleri sağlıyorum. Çok güzel, günceliz. Ben şimdi isteğe bağlı güncelleştirme var mı diye kontrol edip isteğe bağlı güncelleştirmeyi de almak istiyorum. İşlem tamam. Tekrar yeniden başlatıp yeni güncelleştirme var mı diye kontrol edeceğim. Siz de benim gibi yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü yeni güncelleştirme bulunması için bilgisayarın yeniden başlatmak gerekebiliyor.
Windows güncelleştirmeleri tamam. Şimdi sanal makinemizin internet bağlantısını kesip işlemlere devam edelim. Şimdi gereksiz dosyaları temizleyip sistemimizde yer açalım. Gereksiz dosyaları yanımızda götürmeyelim. Bütün kutucukları işaretliyorum. Sadece teslim iyileştirme dosyaları 2 GB ve üzeri. Toplam 2.66 GB yer tasarrufu edeceğiz. Yerel grup ilke düzenleyicide yaptığımız ayarı geri getirelim. Bu ayarı eğer eski haline getirmeyi unutursanız Windows sürücü güncelleştirmeni almayacaktır. O yüzden bu ayarı eski haline getirmeyi unutmayalım. Disk temizleme aracı ile temizlik işlemi tamamlandı. Şimdi geçici dosyaları da temizleme işlemini yapalım. Çalıştırı çağırıyorum ve tab yazıyorum. Açılan klasörde Ctrl A deyip tümünü seçiyorum ve Shift Delete yaparak geri dönüşüm kutusuna uğramadan hepsini siliyorum. Yine aynı şekilde çalıştıra yüzde işaretleriyle tab yazıyorum. Açılan klasörde Ctrl A ve Shift Delete yapıyorum. Her şey hazır. Son kez bilgisayarı yeniden başlatmak istiyorum. Dediğim gibi bu imajı diğer bilgisayarlarda kuracağımız için ne kadar özenerek yaparsak o kadar iyi olacaktır. Şimdi AnyDisk ayarlarını yapalım. Bu şekilde işlemlere devam edersek AnyDisk'in ID'si değişmiyor. Ve bu sebeple imajı kuracağımız diğer bilgisayarlarda da AnyDisk'in ID'si aynı oluyor. AnyDisk'in her kurulan bilgisayarda yeni ID alması için bu işlemi yapmamız gerekiyor. Bu hatayı çözümleyebilmek için yarım gün araştırmalar ve denemeler yaptım. İlk başta sağ alttan AnyDisk'i kapatıyorum. Sonra çalıştırıcı çağırıyorum ve yüzde işaretleri içerisinde Alt Data yazıyorum. AnyDisk klasörünü siliyorum. Şimdi Program Data klasörüne gidiyorum ve yine aynı şekilde AnyDisk klasörünü siliyorum. Bu yöntem AnyDisk destek ekibinin onayladığı bir yöntemdir. Sysprep yaparken bazı programlar ve yazılımlar Sysprep'in hata vermesine sebep olabiliyor. Ve sizin bu yazılımlara ihtiyacınız varsa işletim sisteminin ilk açılıştan sonra bu yazılımları otomatik olarak yüklemesini isteyebilirsiniz. Örnekle anlatmak daha iyi olacak. Yerel disk C'de ana dizininde kur adında bir klasör bıraktım. Ne olduğuna bakalım. İçerisinde bir bash script var. Komutlarını inceleyelim. Bash script'i Notepad++'da açıyorum. İlk satır komutumuz yazıları resim renge çeviriyor. Görsellik kazandırmak için ekledim. İkinci satır komutumuz başlığa Winrar kuruluyor lütfen bekleyin yazıyor. Üçüncü satır komutumuz ekranı temizliyor. Komut satırı ilk açılışta Sistem 32'de başlayacağı için dördüncü ve beşinci satır komutlar iki dizin geri gitmek için yazıldı. Altıncı satır komut kur klasörün içine giriyor. Yedinci satır komut Winrar yazılımını sessiz bir şekilde yüklemesini yapıyor. 8. satırdaki komut görev zamanlayıcısında kur işlemdeki görevi siliyor. 9. satır komut kayıt defterine ekleme yapıyor. 10. satır komut bir dizin geri gitmemizi sağlıyor. 11. satır komutta kur klasörünü siliyor. Ben sizlere örnek göstermek amaçlı küçük bir script yazdım. Siz MSN uzantılı dosyalarınızı Azure dosyalarınıza ekleyerek buna benzer bir işlem yapabilirsiniz. Örneğin Trellix'in agent'ını veya MSN uzantılı AnyDisk'in yüklemesini yapabilirsiniz. Özetlemek gerekirse Sysprep'in hata vermesinden kaynaklı veya antivirüsler gibi Sysprep'ten sonra yüklenmesi gereken yazılımları bu şekilde yükletip iş yükünüzü daha az indirebilirsiniz. Şimdi görev zamanlayıcıdaki işlemlerimize devam edelim. Görev zamanlayıcısını açıyorum. Temel görev oluşturucusunu seçiyorum.
İsmine script'in sağlıklı çalışması için komutta verdiğim kur ismini veriyorum. Oturum açıldığında seçiyorum. Program başlat. Gözete basıyorum ve kur klasörün içindeki bas script'i seçiyorum. Kutucuğu işaretliyorum ve sona tıklayıp oluşturduğumuz görevin özellikler sekmesini açıyorum. İlk başta en yüksek ayrıcalıklarla çalıştır kutucuğunu işaretliyorum. Bu işlem önemli çünkü yazılım yükleme işleminde yönetici izinleri gerekmektedir. Görevi çalıştırırken aşağıdaki kullanıcı hesabın kullan sekmesinde varsayılan olarak administratör hesabı geliyor. Bu şekilde olması aslında güzel ama bu şekilde hazırladığımızda görev çalışmamaktadır. O yüzden ben user grubunu eklemek istiyorum. Çünkü user grubunda bütün kullanıcılar vardır. Her yeni oluşan kullanıcı user grubun üyesidir. Tetikleyici sekmesine geliyorum. Programı başlatmak için belli bir kullanıcı yerine herhangi bir kullanıcı seçiyorum. Eylem bölümünde herhangi bir ayar yapmayacağız. Koşul sekmesi önemli. Bilgisayar pil durumunda ise laptop için geçerli görevi durdur tikini kaldırıyorum. Ve yalnızca güç adaptörü takılıysa görevi çalıştır tikini de kaldırıyorum. Bu şekilde görev her zaman çalışacaktır. Ayarlarımız bu kadardı. Görev zamanlayıcısıyla işimiz bitti. Komut işlemcisini açıp işlemlere devam edelim. Yardım komutlarımızı açıyorum. Yol bölümünde yanıt dosyamızın olduğu sürücü harfi olması önemli. Komutumuzun sağlıklı çalışması için buna dikkat etmeliyiz. Komutu kopyalıyorum. Çalıştır geçmişini ve son yaptığımız işlemlere hızlı erişimden silip işlemleri öyle devam etmek istiyorum. Eğer bu işlemi yapmazsak imajı yüklediğimiz bütün bilgisayarlarda da bunlar gelecektir. Dosya geçmişini temizlemeye tıklıyorum. Çalıştır geçmişi temizlendi. Şu an her şey hazır. Devam etmeden önce bir snapshot alıp işlemlere öyle devam edelim. Çünkü hazırladığımız imaja başka bir şeyler eklememiz gerekebilir. Bu aşamaya kadar hepimiz gelecektir. Ve bu aşamadan sonra SysPrep ya sağlıklı şekilde çalışacaktır veya hata verecektir. Ben sizlere hata aldığınız zaman neler yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Ben şimdi SysPrep'e kasıtlı olarak hata verdireceğim. WinRAR'ı yükleyip sonuçları gözlemleyelim. Evet, hata mesajı geldi. Şimdi log dosyalarında neler yazdığına bakalım ve hatanın nereden kaynaklı olduğunu tespit edelim. Windows R yapıp çalıştırı çağırıyorum ve SysPrep yazıyorum. Partner kulüsüne gidiyorum ve log dosyasını açıyorum. Üst satırlarda yapılan işlemleri gösteriyor. Bizim işimiz son satırlarda. WinRAR yazılımında hata aldığını söylüyor. WinRAR uygulamasını kaldırıp işlemleri tekrar deneyebiliriz. Yine aynı şekilde Windows mağazasından herhangi bir uygulama yüklersek SysPrep hata verecektir. Sizin yüklemediğiniz bir uygulama Windows tarafından arka planda yüklenip SysPrep'in hata vermesine sebep olabilir. Örneğin bu hata mesajında Spotify otomatik olarak yüklenmesinden kaynaklı SysPrep'in hata vermesine sebep oldu. Bir örnek daha vermek gerekirse Microsoft Edge tarayıcısı arka planda kendini güncelleştirmesinden sonra SysPrep'in hata vermesine sebep olmuştu. Bazı arkadaşlar bu durumda Microsoft Edge tarayıcısını silip sistemlerini o şekilde hazırladıklarını gördüm. Ben bu durumda varsayılı olarak yüklü web tarayıcısını silmek yerine Microsoft Edge tarayıcısının güncelleme yapmasını engelledim. Ve bütün işlemleri yaptıktan sonra bu örnekteki gibi internet bağlantısını kesip Microsoft Edge tarayıcısının güncelleme yapmasını eski haline getirdim. Şu an bu saydığım hatalar düzeltildi. Ama aynı bu ve buna benzer hatalar alırsanız log dosyalarını okuyup hataları düzeltmeniz gerekecektir. SysPrep'te hata aldığımız zaman neler yapabileceğimizi öğrendiğimize göre Snapshot'a geri dönüp işlemlere devam edelim. Veya WinRAR programını program ekle veya kaldırdan silip devam edebilirdik. SysPrep'i çalıştırıyorum ve işlemlerin tamamlanmasını bekliyorum. İşlem tamam. Ben bir tane daha snapshot oluşturmak istiyorum.
Çünkü bazen iş odam boot etmiyor ve işletim sistemi çalışıyor. Bu sorunun önüne geçmek için snapshot oluşturmakta fayda var. Sanal makineyi düzenlemeye tıklıyorum ve High Boot ISO'sunu gösteriyorum. Yukarıdaki yeşil oka tıklıyorum ve Power on the Firmware'i seçiyorum. Ve sanal makinenin boot sekmesi geliyor. Buradan VCD-ROM'la boot ediyorum. Windows P açıldı. Bilgisayarıma geliyorum ve diskler gözüküyor mu diye kontrol ediyorum. Bütün diskler gözükmüyor. Sizde de böyle olursa disk yönetimini açıp sürücü harf atamasını yapmanız gerekiyor. Eksik olan sürücü için bir harf ataması yapıyorum. Normalde bunun tam tersi olacaktı ama Windows P ortamında sürücü harfleri değişebilir. Yerel disk D'de işletim sistemi dosyaları var. Yerel disk C ise ikinci hard diskimiz. Komutların olduğu metin belgesini açıyorum. Image file, install dosyasının kaydedeceği yolu gösteriyor. Yerel disk C ikinci hard diskimize kaydedeceğiz. Capture ise işletim sistemimizin olduğu diski göstermemiz gerekiyor. Yani yerel disk D. Sizde sürücü harfi değişebilir. Bu yüzden dikkat etmelisiniz. Zaten alt kısımda komutların açıklamasını yazdım. Komutumuzu kopyalıyorum ve komut işlemcisine yapıştırıyorum. Install dosyasını oluşturmaya başladı. Kısacası Windows dosyalarını geri paketliyoruz. Bu işlemlerimizde kaydedeceğimiz depolama cihazının dosya formatı FAT32 ise install dosyası 4 GB'ı geçtiği zaman ekrandaki hata mesajını alacaksınız. Bunu belirtmek istiyorum çünkü bu hatayı bana soru olarak sordular. İşlem tamamlandı. Şimdi ana bilgisayarımıza install dosyasını taşıyalım. Install dosyası hazır. Bu işlem için paylaşımı map edeceğim. Ama önce sanal makinemizin internet bağlantısını gerçekleştirelim. Bağla kutularını işaretleyelim. Tekrar A sürücüsüne bağlana tıklıyorum. Ve ters slash ana makinemin IP adresini yazıyorum. Araştıra tıklıyorum. Alt kısma doğru genişletiyorum. Kimlik bilgileri giriş ekranı geliyor. Burada paylaşım kullanıcısının bilgilerini giriyorum. Burası önemli. Nokta ters slash yazıp paylaşım kullanıcısının bilgilerini girmem gerekiyor. Nokta ters slash lokal SAM veri tabanında bu kullanıcıyı ara anlamına geliyor. Kimlik bilgilerine girerken bazen bu bilgiye ihtiyacınız olabilir. İşler dosyasını ana bilgisayarıma kopyalama işlemini yapıyorum. Aslında image file bölümüne direkt A sürücümüzün harfini de yazabilirdik. İşler dosyasını direkt ana bilgisayarımıza oluştururduk. İşlem tamam. İşler dosyası ana bilgisayarımıza kopyalandı. Boyutu 9.41 GB. Kopyalama işlemini USB belleklere yapabilirsiniz. USB belleğimizi bilgisayarımıza takıyorum ve sanal makineye bağlan kutucuğuna tıklıyorum. Sanal makinenin adını seçiyorum ve tamama tıklıyorum. Install dosyasını kopyalayıp USB belleğinize aktarabilirsiniz. USB belleğinizin formatı FAT32 olmaması gerekiyor. Kopyalama işlemi sırasında hata almamak için buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. İşlemlerimiz bu kadardı. Direkt sanal makinenin gücünü kesip kapatacağım. VMware Workstation'da artık işimiz kalmadı. Bütün bu işlemler install dosyasına ulaşabilmek içindi. Masaüstümüze taşıyalım. Boyutu çok büyük. İsterseniz küçültmek için neler yapabileceğimize bakalım. Komutumuzu daha kolay çalıştırabilmek için yerel disk C'nin kök dizine taşıyorum. Komut işlemcisini yönetici hakları ile çalıştırıyorum. Kullanıcı hesap denetimine evet diyorum. Yardım komutlarımıza bakalım. Sıkıştırma komutumuzu kopyalıyorum. Komut işlemcisine yapıştırıyorum ve bekliyorum.
İster Vim dosyasını ister ESD dosyasına çeviriyor. Bu işlemler çok uzun sürmektedir ve işlemcimizi yüksek seviyelerde çalıştırmaktadır. Bu işlem sırasında ekran kaydında sorun olmaması için kaydı durduruyorum. İşlem tamam. Yeni oluşan dosyaya bakalım. İşler Vim dosyamızın boyutu 9.41 GB'tı. İşler ESD dosyamızın boyutu da 6.86 GB. 2.55 GB boyut düşüşü oldu. Arasındaki farklar sadece boyut farkı değildir. Bazı bilgisayarlar, özellikle eski bilgisayarlar Intel SSD ile boot etmiyor. Bu sorunla karşılaşabilirsiniz. Diğer ikinci dezavantaj ise Intel SSD ile kurulum yaptığınız zaman Intel Vim'e göre daha yavaş kurulum yapmakta. Eğer sıkıntınız gibi sorununuz yoksa Intel Vim dosyası ile devam etmenizi tavsiye ederim. Şimdi Windows ISO'su hazırlama kısmına geçelim. Anyburg kurulum dosyasını çalıştırıyorum ve kullanıcı hesap denetimine evet diyorum. Lisans anlaşmasını kabul ediyorum. Kura tıklıyorum ve Anyburg yazılımı bilgisayarımıza kuruluyor. Kapat diyelim ve Anyburg yazılımı çalışsın. Buradan kalıp dosyasını düzenleyi seçiyorum. Windows 11 ISO dosyasını gösteriyorum. Windows 10 ve Windows 11 kurulum ekranında bazen diskleri görmüyor. Bunun sebebi VMD driver'ların eksik olduğundan kaynaklanıyor. O yüzden kök dizine bu sürücüleri eklemek istiyorum. Sonra Storage kulesine gidiyorum ve Intel Vim dosyasını siliyorum. Kendi oluşturduğumuz Intel Vim dosyasını ekliyorum. Adı bölümüne yeni bir isim veriyorum. Ben Windows 11 Pro Custom vereceğim. Şimdi oluştura tıklıyorum ve ISO dosyamız oluşturmaya başlıyor. İşlem tamam. Çıkış diyorum. Yeni oluşan ISO dosyamızın boyutuna bakalım. Ortalama 10 GB. Bence güzel bir boyut. Şimdi oluşturduğumuz ISO dosyasını bir test edelim. VMware Workstation'ı açıyorum. Yeni sanal makine oluşturuyorum. Bu adımları hızlı bir şekilde geçeceğim. Sanal makineyi düzenleye tıklıyorum ve işlemlere devam ediyorum. İlk başta internet bağlantısını kesip işlemlere devam etmek istiyorum. Çünkü internete bağlı şekilde kurulum yaparsak Windows güncelleştirmeleri alıp o şekilde masaüstüne gelecektir. Ben sizlere yeni Windows güncelleştirmeleri alıp almadığını göstermek için internet bağlantısını kesiyorum. Siz isterseniz internete bağlı şekilde işlemleri yapabilirsiniz. Bu kısımda kurulumun önceki sürümü seçiyorum. Çünkü fark ettiyseniz Windows 11 yeniden başladıktan sonra yükleniyor diye bir kısım var. Ve yerel disk C'nin kök dizilinde Windows Old klasörü var. Yani Windows 11 24H2 sürümünde kurulum sırasında yükseltme de yapıyor. Windows 11 23H2 sürümünde böyle bir sorun yok. İleriki Windows 11 sürümlerinde bu sorun düzeleceğini düşünüyorum. Zaten Microsoft bu sorunun farkında olsa ki bu seçeneği bizlere sunmuşlar. Bizim Windows 11'imiz zaten en güncel sürüm ve bu güncellemeyi almış. Bu kurulum adımlarını hızlı bir şekilde geçeceğim. Evet, masaüstüne geldik. Ve görev zamanlayıcıda ayarladığımız gibi ilk oturumu açtığımızda script çalıştı. Bu ekran çok hızlı geçtiğinden yapılan işlemleri daha rahat görebilmeniz için bu ekranı biraz durduracağım. Bu arada Windows 10'da Sysprep WinRAR'da hata vermiyor. İlk kez bu işlemleri yapacaksanız Windows 10'da yapmanızı tavsiye ederim. Devam edelim. İlk başta yerel disk C'de kur klasörü var mı yok mu sizlere göstermek istiyorum. Görüldüğü gibi kur klasörü silinmiş. Tam ayarladığımız gibi olmuş. Şimdi denetim masasından yüklü yazılımlara bakalım. Bütün yazılımlar yüklenmiş. Tam istediğimiz gibi. WinRAR yazılımı da yüklendi. Şimdi sanal makineye internet bağlantısını yapalım ve Windows güncelleştirmelerinin durumunu inceleyelim. Güncelleştirmeyi denetleye tıklıyorum. Çok güzel, sadece bir güncelleştirme buldu. İkincisi zaten sürücü güncelleştirmeleri. Sizler de fiziksel makineye kurulum yaptığınız zaman hızlı bir şekilde sürücü güncelleştirmeni alabileceksiniz. Şimdi durum değerlendirmesi yapalım. Bu oluşturduğumuz ISO dosyasını istediğiniz fiziksel veya sanal makineye kurabilirsiniz.
Ben normalde yaptığımız bütün bu işlemleri fiziksel makineye kurarak gerçekleştiriyordum. Ama yaptığım araştırmalar sonucu Microsoft'un sanal makinelerde yapmamızı tavsiye ettiğini öğrendim. İleriki videolarda bu işlemleri fiziksel makinelerde sürücüleri entegre edip anlatmak istiyorum. Bu şekilde donanımsal özellikleri aynı olan bilgisayarlarda işlemlerimiz daha kolay olacaktır. Şirket ortamlarında bilgisayar hazırlarken genelde bu işlem sıklıkla kullanılır. Kurumsal ortamlarda bilgisayarları Aktif Direktörü yapısına dahil edip bazı ayarları da Aktif Direktörü üzerinden anlatmak istiyorum. Yorumlarda güzel bir soru geldi. Administratör hesabına bir şifre nasıl ekleyebiliriz diye. Kurumsal ortamlarda bilgisayarları domain yapısına eklemeden önce bu işlemler yapılıyor. O yüzden Aktif Direktörü üzerinden bilgisayarların yerel SAM veri tabanına nasıl değişiklikler yapabileceğimizi, administratör hesabına şifre eklemeyi, administratör hesabının adını değiştirmeyi ve administratör hesabının mevcut şifresini değiştirmeyi anlatmak istiyorum. Bu şekilde eski yönteme göre daha güvenli olacaktır. Administratör hesabının şifresi öğrenilse bile tek tek bütün bilgisayarlarda administratör hesabının şifresine değiştirmeye gerek kalmayacaktır. İşleri biraz daha ileri götürüp administratör hesapları için lab yapısını anlatmak istiyorum. Kısacası Aktif Direktörü üzerinden belli başlı işimize yarayacak konuları anlatmak istiyorum. Şu an yaptığımız bu konuya geri gelirsek ileriki videolarda Windows katılımsız kurulumu değineceğim. Bu işlem işletim sistemi kurarken masaüstüne kadar gelip hazır olmasını sağlıyor. Yine aynı şekilde yorumlarda böyle bir talep daha gelmişti. Bütün bu yaptığımız işlemleri Windows 7, Windows 8, Windows 10 ve Windows 11'de uygulayabilirsiniz. Beğenip yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu işlemler gerçekten çok fazla zamanımı alıyor. Bu şekilde davranırsanız beni yeni gelecek videolara teşvik etmiş olursunuz. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.